Merhaba. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas salah. Hayya alas salah. Hayya alel felah. Hayya alel felah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. Bildiğiniz ezan. Ezanı Muhammedi. İşte ben o Muhammediyim. Muhammedi ne demek? Onu lütfen girin benim web sayfasına. Orada ben Muhammediyim yazısını okuyun. Oraya gitmeyeceğim. Sadece burada ezanla başlayan bir olayı size anlatmak istiyorum. Allahu Ekber. Milyarlarla yıldız değil, milyarlarla galaksinin yer aldığı bir evren. O da bizim algılama kapasitemiz sınırları içinde olan bir evren. Ve evren içre evrenler, o sonsuzluk bize göre. Ve o sonsuzluk, evren içre evrenler Allah ismiyle işaret edilen indinde bir nokta. Bir nokta. İşte buna işaret eden bir kelime. Ekber. Yoksa bir şeye göre bir şeyden daha büyük değil. Evet. O Allah. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın açıkladığı Allah. Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki Tanrı ve Tanrılık kavramı yoktur. Evrende tanrılar yoktur. Dışarıda, ötede, bir yerlerde bir mekanı olan, yukarılardan bir yerden yeryüzünde bizleri idare eden bir Tanrı yoktur. Şehadet ederim ben buna. Sadece, yalnızca Allah vardır. Allah ismiyle işaret edilen. Ve şehadet ederim ki, eşhedü enne Muhammeden. Ve şehadet ederim ki Muhammed ismiyle işaret edilen zat, o Allah ismiyle işaret edilenin esma ve sıfatlarıyla var olmuş, açığa çıkmış, Allah'ın ilim ve irade ve kudretinin dilediği bir biçimde açığa çıktığı mahaldir ve bu işlevi açığa çıkararak kulluğunu hakkıyla tam olarak ifade eden zattır ve bu gerçeği bize tebliğ eden, bildiren Resul'dür. Allah Resulü. Özündeki Allah'ın derunundan gelen ilmini bize açığa çıkaran zattır, Resul'dür. Ben buna şehadet ederim. Hayya alas salah. Bu gerçeği anladıysan, Hz. Muhammed'in işaret ettiği bu kutsal, bu yüce, bu azim gerçeği anlayıp idrak ettiysen, haydi namaza.
Namaz bunun sonucunun kişide yaşanması halidir. Dolayısıyla namaz müminin miracıdır. Namaz bunu yaşanarak, bu hal yaşanarak kişinin şuurundan derunundaki Allah'a, Rabbine miracıdır. Hayye alel felah. İşte bu namazı yaşamak suretiyle beşeriyetin her türlü kayıt ve sınırlarından azade bir şekilde Rabbine uruç etmenin özgürlüğü ve sınırsızlığı içinde yaşamak suretiyle felaha ermeye çalış. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Gerçeğiyle söyle, dillendir. La ilahe illallah. İşte ezan, ezan-ı Muhammedi bunları söylüyor bize. Günde 5 defa bize bu tekrarlanıyor, bu bize uyarılıyor. Ve bu gerçek altında haydi namaza diyor. Namaz, müminin miracı. Veil o kişilere ki namaza dururlar ama namazın ne olduğundan gafildirler. Namaz, kişinin hakikati olan Allah ismiyle bilinene ait bir kısım özelliklerin idrak edilmesi, hissedilmesi, yaşanması ve o namaz sonrasında da bunun günlük yaşam içinde devam ettirilmesi ile avama teklif edilmiştir. Daha üst boyuttakilerle ilgili düşüncelerimizi İslam'ın Temel Esasları kitabında anlattık. Orada isteyenler online olarak okuyabilir. Evet, namaza dururken bizim gibi sıradan insanlar önce Subhaneke'yi okur. Subhaneke ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala ceddik. Burada Allah'ın sıfatlarının, vasıflarının, özelliklerinin hatırlanışı söz konusudur. O yüce varlık, sonsuz, her an yeni bir şanda, her an yeni bir şeyler meydana getiriyor. Ve o varlık ancak kendisi kendisini değerlendirip kendisi kendisini bilebilir. Bir başkasının onu değerlendirip bilmesi, onun bir esma terkibi olarak meydana gelmiş bir varlığının onu ihata etmesi, kavraması, değerlendirmesi mümkün değildir. Bunu söylüyoruz bu başlangıçta. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbrahim Aleyhisselam'ın bir cümlesini okurdu Kur'an'dan. İnni veccehtu vecihiye lillezî fâtiras semâvâti vel ard. Hanifen müslimen ve mâ ene minel müşrikîn. Ben veçimi, şuurumu, bilincimi, yerleri ve gökleri ve her şeyi yaratan, onları belli özellik ve işlemler doğrultusunda programlayan varlığa yüzümü, veçimi döndüm. Hanif olarak hiçbir tanrı ve tanrılık kavramı kabul etmeksizin ve ona teslim olmuş vaziyetteyim. Nasıl teslim olmam ki? Varlığımın her zerresinde tasarruf ve kudret ona ait. Evet, onun azamet ve sonsuzluğunun
ve dahi o boyutların yanında dünya ve diğer değerlerin ne ifade ettiğini hatırlatan bir giriştir bu. Okunan bu cümlelerin anlamının bilinmesi şarttır ki o anlam üzerinde düşünülüp meselenin ciddiyet ve önemi fark edilerek namaz yaşansın. Kuru kuruya ezbere okuyup geçerseniz bunların farkında olmazsınız. Bundan sonra Eûzü okunarak kişinin vehminin oluşturacağı, kişinin kendini bir beden kabulü dolayısıyla mahrum kalacağı hakikatlardan billahi hakikatiyle korunması amaçlanır. Sonra açılımı ismi Allah olan Besmele okunur. Bunun anlamını geniş bir şekilde daha önce size anlattım. İsteyenler tekrar Allah kitabında okuyabilirler. Konuyu uzatmamak için artık tekrar B'nin açılımına girmiyorum. Bundan sonra sıra Fatiha'yı okumaya gelir. Hamd esas itibariyle değerlendirmek anlamında kullanılmıştır burada. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd Allah içindir demek, değerlendirmek Allah'a ait anlamındadır. Çünkü Allah adıyla işaret edilenin yaratıklarını hakkıyla değerlendirmek ancak ve ancak gene kendisine aittir. Bir yaratılmışın böyle bir değerlendirme yapabilmesi muhaldir. Bu yüzdendir ki bu cümle okunarak daha en başta insana çizgisi, kapasitesi fark ettirilmekte, yaratılmış bu sistem hakkında haddini bilerek yaşaması ikazında bulunulmaktadır. Rahman ve Rahim'in bugüne kadar anlatılanlardan ve anlattıklarımızdan farklı bir anlamı üzerinde durmak istiyorum. Rahman özel bir isimdir, tercüme edilemez. Bu cümle Hamdi Yazır'ın cümlesi. Tefsirinde 1. cildin 32. sayfasında orijinal basımda yazılı bu cümle. Rahman pek merhametli diye yetersiz bir şekilde tefsir olunabilirse de böyle tercüme edilemez. Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti bir hissi kalbi, bir temayülü nefsani manasına bir iyilik duygusu değildir. Fatiha'da izah olunacağı üzere irade-i hayır ve inamı sonsuz manasınadır, diyor Hamdi Yazır. Aynı tefsirin 1. cildinin 33. sayfasında. Vücut her hayrın ve her nimetin aslıdır. Varlık, yani vücut dediği varlık, varoluş. Rahman böyle bir irade-i hayır ile bizi cismaniyet ve ruhaniyetimizle, yani tüm varlığımızla, ademden, yokluktan vücuda varlığa getirerek halk eden ve bununla beraber bakamızın sebebi olan, hayatımız olan nimetleri de izhar ve ishal eyleyen rahmet-i celile sahibidir ki bu rahmetin şumulünden hiçbir varlık hariç bulunamayacağından buna celail-i niyam ile rahmet denilir. Aynı tefsir 77. sayfa. Şimdi buradan da anlaşılır ki Rahman klasik anlatımdaki gibi esirgeyici, bağışlayıcı gibi beşeri değerlendirme anlamlarının çok ötesinde evrensel anlamıyla dilediği şekilde varlığı yokluktan vücuda getiren, var kılan anlamındadır. Rahim ise bu vücuda getirişin sistemini oluşturan mekanizmayı var eden anlamındadır. Rahim kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Anne de rahim nasıl kendi özellikleriyle yavruyu hücreden alıp dünyada yaşayabilecek bir olgunluğa kavuşturursa, Rahman'ın irade edip varlığa çıkardığı birimi de rahimiyet aynı şekilde Allah ismiyle işaret edilenin esması özellikleriyle oluşturup varlık aleminde açığa çıkartır. Dolayısıyla her birim, her varlık Rahman ve Rahim'in yarattığı bir birimdir. Her birim Rahman ve Rahim isimlerinin işaret ettiği anlamlar doğrultusunda
Allah adıyla işaret edilenin isimlerinin bir bileşimi, bir terkibi olarak var olmuştur. Bu anlam, bu isimlerin evrensel boyuttaki anlamıdır. Bu anlamı dünyevi, beşeri değerlere göre anlattıklarımızla karıştırmamak gerekir. Ayrıca her an bir canlının bir diğerini boğazlayıp hatta canlı canlı yemesi olayını gözümüze getirirsek, beşeri anlamda acıma duygusu taşıyan yukarıda bir yerde Tanrı anlayışının ne kadar gerçeğe uyduğunu takdirinize bırakırım. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın açıkladığı Allah, din, sünnetullah gerçekliklerinin bugünkü anlayışımız ve idrakımız doğrultusunda kesinlikle güncelleştirilmesi artık apaçık ortadadır. Konuyu fazla dağıtmadan devam edelim kaldığımız yerden. Rahman ve Rahim adlarıyla işaret edilen özelliklerin sonucu yaratılmış insan, günde belli aralıklarla en az 5 vakitte yaşanılan namaz ile 5 defa neyi hatırlamak ve hissetmek zorunda? Allah ismiyle işaret edilenin isimlerinin anlattığı özelliklerle var olmuş olan, hakikati bu olan insan hatırlamalıdır ki kendisi dünyada yaşadıktan sonra toprak olup yok olup kaybolup gidecek bir beden değil, hakikatinin gereği ve sonucu olarak varlığındaki kuvvelerle sonsuza kadar yaşayacak bir bilinç varlıktır. Dünya sonrası bedeninin yaşadığı ortamdaki adı ruhtur artık. Rahimiyetin gereğidir ki insan hakikatini idrak eder, kendi özündeki Allah isimlerinden kaynaklanan kuvveleri keşfeder, bunları hissedip bunlara yakin elde ederek kurbiyet mertebesine ulaşır. Yevmiddin'de melikiyet ve malikiyetin kendisinde açığa çıkışını yaşar. Bunun kişide yaşanması için de kendisine hidayet ulaşmalıdır batınından, özünden. Bunun için de bize hidayet et. İhdina sıratel mustakim denerek bu talep edilir Fatiha okunurken. Bu hidayet ile kendilerine en'amda bulunulan, yani özlerindeki hakikatları yaşama özelliğinin açığa çıktığı kişilerin yolunda yürümenin kolaylaşması talep edilir. Bu hakikati inkar edip, varlığındaki Allah'ı inkar edip, gazap ve lanete uzak düşmeye ve o uzak düşmenin sonucunda büyük azaplara ve mahrumiyetlere kalanlardan olmamak talep edilir. Sonra Kur'an'dan bir miktar daha ayet okunarak o ayetlerin sahibi dinlenir. O mana üzerine tefekkür edilir ve böylece namaz yaşanmaya başlanır. Şimdi böyle bir olayı siz namazda yaşadıktan sonra siz ikinci bir namaza kadar bu hali devam ettirirseniz artık dünyadaki yaşamınız, dünyadaki değerlendirmeleriniz, dünyadaki ilişkileriniz bambaşka olur. Bu hal bir süre sonra dağılıp kaybolup gitmesin, kaybetmeyesiniz diye hemen birkaç saat sonra ikinci defa tekrar namaz yaşanır. Tekrar bunları yaşayıp, tekrar bunları hissedip, varlığınızdaki Allah'a uruc edip, o güzelliği hissedip yaşamak, aradaki yaşananları siler atar. Beşeriyete kaymış dahi olsanız. Çünkü kişi bu dünyadan ne hal üzere ayrılırsa, o hal üzere ebediyen yaşayacaktır uyarısı gereğince, bu bahsedilen namaz halinin kişide unutulmaması, bundan gafil olunmaması gerekir. Dilerim ki Allah hepimize namazı hakkıyla yaşamayı nasip etsin. O namaz nimetinin değerlendirmiş kişi olarak o hali yaşayarak bu dünyadan ayrılmamız bize takdir edilmiş olsun. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet.